Deneme, ses ses. Sesim güzel geliyor mu? Ay. Evet, hoş geldiniz. Evet, sesim güzel geliyor mu? Evet, herkes hoş geldi. Bugün kısa bir yayın yapacağım. Ve uzun süredir Kral Arthur'dan okuma yapmıyordum. Kral Arthur'dan okuma yapacağım. Evet. Nerede kaldığımıza bakmadan evet, bazı şeyleri çok da iyi ayarlayamamışım. O yüzden hemen geçmek istiyorum. Belki kablolar karışır falan. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyelerine devam edeceğim. Bunu geçen sene okuyordum. Sonra uzun bir ara verdim. Morgan Le Fay, Kral Arthur'u öldürmeyi dener, böyle bir bölüm. Kral Arthur'un Morgana Le Fay adında bir kız kardeşi vardı. Morgana Le Fay tüm büyü türlerinde yetenekli bir kadındı. Bir dövüşte sevdiği şövalyeyi katlettiği için kardeşi Arthur'dan nefret ediyordu. Amacına daha kolay ulaşıp kraldan intikamını almak için güler yüzlü davranıyor, kalbindeki intikam ateşini kimseye belli etmiyordu. Bir gün Morgana Le Fay, kraliçe Guinevere, bu ismi okurken hep sıkıntı yaşıyorum bazen. Guinevere'e gidip taşraya inmek için iznini istedi. Kraliçe Arthur'u beklemesini istedi. Fakat kadın kötü haberler aldığını, bekleyemeyeceğini söyledi. Kraliçe daha fazla geç kalmadan gitmesine izin verdi. Ertesi gün şafak sökerken Morgana Le Fay atına binip gece gündüz sürdü. Sonraki gün öğlende rahibelerin manastırına vardı. Kral Arthur büyük bir savaş verdiğinden ve 3 gün boyunca doğru düzgün uyuyamadığından bu manastırda dinlenmeye çekilmişti. Kralı orada bulacağını bilen Morgana, "Uyandırmayın, yeterince uyuduğunu düşündüğümde onu kendim uyandırırım," dedi. Çünkü kılıcı Excalibur'u oradan çalmayı düşünüyordu. Rahibeler onun emrine karşı gelmeye cesaret edemedi. Böylece Morgana doğrudan Kral Arthur'un yatağında uzanmakta olduğu odaya gitti. Arthur kılıcı Excalibur'u sağ elinde kavramıştı. Bu manzarayı gören Morgana kalbi titredi. Kılıca dokunmaya cüret edemedi. Zira çok iyi biliyordu ki eğer Arthur uyanıp bunu fark ederse onu öldürürdü. Bu yüzden kılıcın kınını alarak at sırtında oradan uzaklaştı. Kral uyanıp kılıcın kınını göremediğinde çok öfkelendi. Odaya kimin girdiğini sordu. Rahibeler ise odaya girenin kız kardeşi Morgana Le Fay olduğunu, pelerinin altında bir kılıç kınıyla birlikte oradan ayrıldığını söylediler. "Yazık, beni böyle mi kolluyorsunuz?" dedi Arthur. "Efendim, kız kardeşinize karşı gelmeye cesaret edemedik," dediler. "Bulabildiğiniz en iyi atı eğerleyin," diye emretti kral. Sir Onslaught de bir at bulup benimle gelmesini
Sir Onslake'ye de bir at bulup benimle gelmesini söyleyin. Böylece zırhlarını kuşanıp Morgana'nın peşine düştüler. Çok gitmemişlerdi ki bir çobanla karşılaştılar. O yönde giden herhangi bir hanımefendi görüp görmediğini sormak için durdular. Evet, bir hanım buradan geçti. Arkasında 40 at vardı. Şuradaki ormana doğru gitti dedi çoban. Bunun üzerine atlarını 4 nala sürdüler ta ki Arthur Morgana'yı görene kadar. Arkasına bakıp Arthur'un arayı kapadığını gören kadın daha da hızlı at sürmeye başladı. Gel gelelim ondan kaçamayacağını anladığında atını ormanın ucundaki bir açıklıkta bulunan göle doğru sürerek haykırdı. Başıma ne gelirse gelsin kardeşim bu kını alamayacak. Bunu der demez kını suyun içine attı. Altın ve mücevherlere bezeli altın kın çok geçmeden suya battı. Morgana büyük kayalıkların olduğu bir vadiye kaçtı. Oraya varınca kendisini, adamlarını ve atlarını mermer taşlara dönüştürdü. Bunu henüz yapmıştı ki kral çıka geldi. Onu hiçbir yerde göremeyince kabahatlerinin cezası olarak başına bir kötülük geldiğini düşündü. Sonrasında kınını didik didik aradı. Fakat bulamayınca manastıra geri döndü. Arthur gidince Morgana kendisini, adamlarını ve atlarını tekrar eski hallerine dönüştürerek "Efendiler, artık istediğimiz yere gidebiliriz." dedi. Gor Vadisi'ne gitti, kasabalarını, kalelerini öncekinden çok daha dayanıklı hale getirdi. Kral Arthur'dan çok korkuyordu. Bu sırada Kral Arthur manastırda dinlendi, ardından Camelot'a doğru yola çıktı. Orada kraliçe ve tüm şövalyeleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Başından geçenleri ve Morgana Le Fay'in kendisini nasıl öldürmeye çalıştığını anlattığında ise orada bulunanları ihaneti için kadını yakmayı çok arzuladılar. Ertesi sabah saraya Morgana Le Fay'den haber getirildiğini söyleyen genç bir hanım geldi. Morgana, kral olan kardeşine hediye olarak değerli taşlarla bezeli gösterişli bir pelerin gönderdiğini, kralın bunu kabul edip işlediği suçları affetmesi için yalvardığını söyledi. Kral pek bir şey söylemedi, yine de pelerin hoşuna gitti. Arthur pelerini tam omuzlarına alacaktı ki Göl'ün hanımı araya girerek onunla özel olarak konuşmak istediğini söyledi. "Ne oldu?" diye sordu Arthur. "Korkma, herkesin içinde söyle. Efendim, getiren kişi sizin huzurunuzda giymediği sürece bu pelerini ne siz giyin ne de şövalyelerinize giydirin." dedi hanım. "Bilgece konuşuyorsun, tavsiyene uyacağım." diye cevap verdi kral. "Genç hanım, bana getirdiğin bu pelerini önce senin giymeni istiyorum. Böylece nasıl bir şeymiş bir görelim." "Efendim, kralın eşyalarını kullanmak bana düşmez. Aldım olsun ki." diye haykırdı Arthur. "Önce sen giymeden o pelerini ne kendi omzuma alırım ne de herhangi bir şövalyeme veririm." Böylece pelerini genç kadının omuzlarına koydurttu. Çok geçmeden genç kadın büyülü pelerin yüzünden kül olana dek yanarak can verdi. Kral öfkeyle dolmuştu. Öylesine kıyasla daha da hiddetlendi. Çünkü kız kardeşi onun icabına böylesine aşağılık bir şekilde bakmaya çalışmıştı. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Bir kısa bölüm daha var sanırım. Onu da okuyacağım. Şöyle bir yorumlara bakmak istiyordum. Ayakkabım düştü. Onu da alayım. Evet. Şimdi kısa bir bölüm daha var. Bunu da yapayım diyorum. Ondan sonra başka bir bölüme geçiyor kitapta zaten. 2 sayfalık bir kısa bölüm daha okuyacağım. Sonra Kutsal Kase ve Arayış diye bir şeye gelecek. O kısma girmiyorum. Merlin'in Sonu diye bir bölüm. Bunu merak ediyordum zaten.
Kral Arthur'un şövalyelerinin birçoğu macera bulma ümidiyle seyahate çıkmıştı. Onlardan biri olan Sir Pellinore bir gün Arthur'un sarayına gölden genç bir kadın getirdi. Merlin bu kadını gördüğünde ona aşık oldu. Her an onun yanında olmak istedi. Genç kadın ise gizliden gizliye Merlin'in durumuna güldü. Buna karşın kendisine bildiği her şeyi öğretmesi için onu kullandı. Her ne kadar sonunda ne olacağını bilse de büyücü hayır diyecek gücü kendinde bulamadı. Üstelik Merlin çok uzun zaman önce Kral Arthur'a becerileri sebebiyle kendisinin yer altına kapatılması gerektiğini söylemişti. Aynı şekilde kralın başına birçok şey geleceğini söyleyip Excalibur'u ve kınını kaybetmemesi gerektiği konusunda onu uyarmıştı. Kılıcın ve kınının en çok güvendiği kadın tarafından çalınacağını da öngörmüştü. Benim dostluğumu çok özleyeceksin dedi Merlin ve ekledi. Üstelik beni geri getirebilmek için tüm topraklarını vermeye bile razı olacaksın. Kral, gel gelelim olacakları bildiğinden herhalde önlem alabilirsin dedi. Hayır öyle olmayacak diye cevap verdi Merlin. Kraldan ayrıldı. Nimue, kimlerin ise Vivienne dediği genç kadın onu takip etti. İkisi her yere birlikte gittiler. Hem anakarada hem de denizlerin ötesinde birçok yere seyahat ettiler. Genç kadın Merlin'den bıkmıştı. Ondan kurtulmak için her yolu deniyordu. Gel gelelim Merlin kolay kolay atlatılacak biri değildi. En sonunda ikisi de Cornwall'e geri döndüler. Bir gün Merlin Vivienne'e bir taş gösterip o taşın altında büyük mucizeler saklı olduğundan bahsetti. Vivienne sahip olduğu tüm güçleri kullanarak Merlin'e taşın altındaki mucizeleri görmeyi çok istediğini söyledi. Tüm bilgeliğine rağmen Merlin kadına uyup orada yatan tuhaf şeyleri çıkarmak için taşın altına girdi. Merlin yer altındayken kadın ondan öğrendiği büyüyü kullanıp taşı onun üzerine devirerek tıpkı Merlin'in zamanında Kral Arthur'a söylediği gibi onu diri diri gömdü. Böylece genç kadın büyük bir sevinçle oradan ayrıldı ve bir daha Merlin'i hiç düşünmedi çünkü artık öğrenebileceği tüm büyüleri biliyordu. Ay üzücüymüş çünkü ben Merlin'in dizisini izlemiştim. Merlin, bir dizi vardı. Ve o dizide Merlin'e bir şey olmuyordu. Merlin daha gençti. Yani normalde yaşlanana kadar yaşlı bir büyücü. Yani nasıl aşk uğruna böyle bir şey olmuş bilmiyordum açıkçası. Yani bu belki de bu kitapta böyledir. Böyle bir bölüm okudum size. Evet, bu cumartesi günü de yaptığım masal yayını bugün Merlin hakkında ve Kral Arthur hakkındaydı. Herkese çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Bir önceki yayınıma, çarşamba günkü yayınıma da bakın derim. Çok güzel bir masal okuması oldu. Önceki yayına bakın. Ondan önce ise Apollon hakkında 2 bölüm yapmıştım. Aslında çeşitli kayıtlarım var. Onları da yükleyeceğim de bugün içimden geldi. Bir canlı yayın yapmak istedim ve Kral Arthur okudum. İyi ki de okumuşum. Bence hoştu. Şöyle bir şey vardır. Zaten bazı İnisiye insanlar ellerindeki tüm bilgiyi verdikleri zaman kendi sonlarını da getirirler. Burada böyle bir mesajı var gibime geldi zaten benim. Böyle işte. Bakayım şöyle ben bir kamera ayarlarına ya. Evet.
şöyle bir numara yapacağım. Böyle bir seçenek vardı. Şimdi denemiş oldum. Size biraz göstereyim. Evet, bugünkü yayınım burada sona erdi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi geceler, iyi hafta sonları. Takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi geceler herkese. İyi hafta sonları.